Arkadaşlar merhaba. Bugün yine ot toplamaya gidiyorum. Labada otuyla kuzu kulağı otunu toplayacağım. Bu iki otun birbirinden ayrılan yanlarını anlatacağım size. Bu defa ormanın içinden geçmeyeceğim. Kıyılarından toplayacağım. Ormanın içinde kaz ayağı otu toplamıştım. Şu görünen yerde baldıran otlarını toplamıştım. Şimdi bizim arazinin içinden yavaş yavaş şöyle dik bir yokuş var yine burada. Aşağı iniyorum. Buradan ormana giriş yerimiz var. Şurada hemen labada otları var. Onları toplayacağım. Yine o bölgede kuzu kulağı otu var. Ekşimik. Ekşi ot denilen otu toplayacağım. Bu gördüğünüz labada otu. Ben bunların yapraklarını yalnızca alacağım. Bunu yapraklarından sarma yapacağım. Ekşi olmayan bir ot labada. En fazla 1 metreye kadar boylanabiliyor boyu. Bazı yörelerde bunun benekli olmayan düz yeşil olanları var. Bizim burada çok sulak bir alan olmadığı halde yine labada otunu görüyoruz. Çok toplamayacağım zaten. Genelde yol kenarlarında, tarla kıyılarında olur. Uzun bir kök yapısı vardır. Kazık kök şeklinde. Labada otu karabuğdaygiller ailesinden olan çok yıllık bir bitki. Sulak alanları sever, su kenarlarında, dere kenarlarında yetişir. Eğer su olan yer dere kenarı değilse biraz daha yaprakları küçük olur. Ama su kenarındaysa sürekli suyla büyüdüğünden dolayı, sulak alanları sevdiğinden dolayı yaprakları daha da irileşir, büyür. Bazı çeşitlerinde bu şekilde kırmızılıklar vardır. Daha belirgin olan bir tane göstereyim. Şu mesela. Bakın çok belirgin bir şekilde kırmızı çizgiler vardır, oluşmuştur. Bazı çeşitlerinde hiç kırmızılık oluşmaz. Bu şekilde yeşil rengini korur. Bunun nedeni de burada şu güneş gördüğü için, bu da güneş görmeyen bir yerde olduğundan dolayı damarlarda kırmızı çizgiler oluşmamış. Sonuçta ikisi de aynı bitki. Anadolu'da daha çok çeşitlerinin olduğunu biliyorum. Tadı ekşi değildir. En çok sarma yaparken, labada sarması yaparken kullanılır. Şu gövde kısmı kırmızıdır yine. Şöyle göstereyim. Bakın şu bölge pembedir. Bu şekilde uzun kökleri sahiptir. Daha da büyük olanları aynı radika otunun kökü gibi aşağılara kadar uzanır. O nedenle sürülmüş tarlalarda labada otunu bulmamız zordur. Daha çok yol kenarlarında, dere kenarlarında, orman kıyılarında, sürülmemiş tarlalarda labada otuna rastlarız. Labada otu efelek, evelek, evelik,
İlabada isimleriyle anılır. Anadolu'da yine çok sevilen, tutulan otlardan bir tanesidir. Ot meraklıları zaten bu otu bilirler. Şimdi diğer otumuzu tanıtalım. Kuzu kulağı otunu. Kuzu kulağı otumuz bu. Bunu da makasla hemen yapraklarını keseyim. Şu otların ne olduğunu biliyorsunuzdur artık. Baldıran otu. Bakın kuzu kulağı ne yapmış? Tohuma kalkmış. Artık çiçek açmaya başlamış. Üzerinde çiçekler oluşmaya başlamış. Yeşil çiçekleri vardır bunun. Yeşil uçları pembe. Çok yıllık bir bitkidir kuzu kulağı otu da. Kuzu kulağına ekşi ot, ekşimik, ekşice gibi bir yığın isimler verilebilir. Ama en fazla kullandığımızda Anadolu'da kuzu kulağı otudur. Bu ota aynı zamanda oğlak kulağı adı da veriliyor. Burada kuzu kulağının hemen hemen şekil yönünden labadaya benzediğini söyleyebiliriz. Detaylı incelemeye geçersek eğer, kuzu kulağı otumuz yine bu şekilde damarları vardır ve kırmızıdır damarları. Labadanın damarları daha patlamış gibidir. Kuzu kulağının damarları daha belirgindir. Kırmızılık eşit dağılmıştır. Daha güzel dağılmıştır. Sanki bir insanın kılcal damarları gibi diyebiliriz. Ben buna benzetiyorum. İnsanın kılcal damarlarına benziyor. Renk olarak aynı. Mor, bordo arası bir renk. Koyu kırmızı. Bazı yerlerde, güneş görmeyen yerlerde kuzu kulağı otu hiç bu şekilde benekli, çizgili, kırmızı çizgili değildir. O da aynı ottur. Biraz sonra onu da gösteririm size. Bunun tadına baktığımız zaman ekşidir. Ekşi bir ot. Aynı aslında erik tadında. Salatalara doğranmak suretiyle salatalara ekşi tadını verdiğinden dolayı limon kullanmanıza gerek kalmaz. Doğal bir lezzettir. Yine dolma yaptığınız zaman tencerenin dibine bunları bir tabak halinde sererseniz, onun üzerine dolmalarınızı, sarmalarınızı yerleştirirseniz bunun ekşisi dolmalarınıza geçeceğinden dolayı lezzeti daha da artacaktır. Aroması daha da iyi olacaktır. Bunu size tavsiye ederim. Kuzu kulağı nerelerde kullanılır? Kuzu kulağı en çok yeşillik olarak kullanılır. Çiğ olarak tüketilir. Sofrada üzerine tuz serpmek suretiyle tüketebilirsiniz. Salatalarınıza doğrayabilirsiniz kuzu kulağını. Bunun dışında kuzu kulağı şunları iyice ezip, havanda olabilir herhangi bir şeyle ezip bulamaç haline getirdikten sonra bir tülbentin içine koyarak bundan yoğurt mayalayabilirsiniz. Kuzu kulağının kullanma yöntemlerinden bir tanesi de yoğurt mayalamak için kuzu kulağı otu kullanılabilir. Yoğurtları mayalar. Bunun dışında çok yıllık bir bitki olduğunu söylemiştim. Bakın bu şekilde büyür. Labada otu ile karşılaştırdığımız zaman hemen sepetimdeki otlardan biraz alayım. Kuzu kulağı otu labada ile karşılaştırırsak, ikisini aynı sahada yan yana koyarsak, bakın gördüğünüz nedir? Biraz kötü. Kuzu kulakları küçüktür. Labada otu büyüktür. Her ikisi de aynı aileye aittir. Karabuğdaygiller ailesine aittir. Labada ekşi değildir. Kuzu kulağı ekşi ottur.
Her ikisi de şifa niyetine kullanılır. Kuzu kulağı otunda A, B, C vitaminleri bulunur. Demir ve fosfor bulunur. Yine şurada da yine kuzu kulağını görmekteyiz. Şöyle birkaç yaprağını alayım. Yine biraz daha ormanın altlarına doğru iniyorum. Şimdi bazı takipçilerim bana kızacak, ne işin var oralarda diye, ama benim zaten normal hayatım bu. Radikalar çok güzel olmuş burada. Ormanın içinde. Bakın şu ne kadar keyifli. Kaz ayağı otları da yine burada. Ormanın her tarafında kaz ayağı otu var. Yalnızca ormanda çıkmıyor tabii ki bunlar. Bakın. Şuradaki otunun güzelliğine. Bu da tabii ki kaz ayağı otu. Şurada hemen kuzu kulağı otu var. Bir yaprağını alalım. Bakın. Bu kuzu kulağının kırmızı damarları yok. Çünkü ağaçlardan dolayı, ormanın ağaçlarından dolayı buraya güneş fazla gelmiyor. Bu badem ağacını da ben ekmiştim buraya. Kocaman ağaç oldu. Bu yıl çiçek açtı. Üzerinde bademler oluşabilir. Ama ben göremiyorum. Şurada yine lavada otu var. Birkaç tane buradan alayım. Kuzu kulağı otu. Sabah kahvaltılarında da bunu tüketmeyi seviyoruz. İlginçtir ki bu otu ben çocukluğumda öğrenmedim. Adını çok duymuştum. Eşimden öğrendim kuzu kulağı otunu. Labadayla aynı ot zannediyordum eskiden. Ama şimdi artık bu otu hemen hafızama yazdım. İlk çiftliğe geldiğim zamanlarda labada otu diye bundan bir yemek yapmıştım. Pirinçli. Ekşi gelmiş tadı. Niye bu kadar ekşi, bu ot bu kadar ekşi değil diye düşünürken sonra öğrendim ki kuzu kulağı otuymuş. Labadanın köklerinde şeker ve nişasta vardır bol miktarda. Bunun dışında vücutta biriken toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Yani bir nevi detoks özelliği gösterir. Vücuttaki şişkinliği azaltır. Egzama, kaşıntı gibi deri üzerindeki mantarlarda yine etkilidir. İştah açıcı özelliğinden dolayı çocuklar bu otu yedikten sonra iştahları açılır. Fakat kilo vermek isteyenler bu otu daha dikkatli kullanmalıdırlar. Yine çok güzel bir kuzu kulağı otu. Bu bölgeye koyunlar girmediği için otlarda büyüme şansı yakalıyor. Normalde bu bizim arazimiz dışındaki her taraf mera.
Hemen hemen otlarımızı topladık. Yavaş yavaş eve doğru çıkıyorum. Eğer yol üzerinde bulursam yine biraz daha toplarım. Otlarımızı da yıkadık. Şimdi onları sarma yapalım. Arkadaşlar, labada sarması yapacağım. Labadaları hemen çok az suyla ıslattım. Suyunu hemen süzüyorum. Çok fazla suda kalması iyi değil. Çok az sıcak su yeter, yoksa iyice parçalanır. Şurada biraz havalansın. Ben de harcımı hemen karıştırayım. Bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullandım. Yine dolaba koymuş olduğum kırmızı biberlerim ve domates ilave ettim. Maydanoz, taze nane, biraz kuru soğanla taze soğan kullandım. Aynı zamanda içine karabiber, çok az tuz, biraz da biberiye kattım. Şimdi onu şöyle bir iyice karıştırıp harcımı sarma için hazırlıyorum. Zeytinyağı içine kattım. Özellikle dolmalar, sarmalar zeytinyağıyla daha güzel oluyor. Eğer zeytinyağı kullanmıyorsanız sarmalarda, dolmalarda bir parti deneyin. Aradaki fark çok büyük. Evet, iç harcım hazır. Harcımdan küçük parçalarla bu şekilde yuvarlayacağım. Birazcık fazla su tutmuşum sıcak suda. 3 dakika yeter aslında. Labada sarması genelde muska şeklinde sarılır. Fakat benim yapraklarım çok küçük olduğu için hemen yuvarlıyorum. Çok sarma gibi çok incecik olmasına gerek yok. Labadalar ne kadar büyükse o kadar büyük sarılabilir. Tencereme yerleştireyim yaptığım sarmaları. Kuzu kulaklarını bu şekilde yerleştirmiştim. Hemen gelişi güzel. Dağınık bir şekilde yerleştiriyorum. Asker gibi sıralarsam pirinçler pişmesi biraz zor oluyor. Dağınık dağınık yerleştirince içine pişerken koyduğum su daha rahat sarmaların içine işliyor. Devam edeyim.
Eğer labada otlarınız büyükse şu orta kısmını bıçakla tersten alabilirsiniz. Taze olduğu için ben alma gereği duymadım. Kesmedim. Genelde otların o kısımlarını seviyorum. Sarma genelde zor gelir. İşlemi uzun diye ama yapmaya başlayınca da hemen olur. Labadaları güzelce sardım. Yarım tatlı kaşığı kadar biber salçasını sıcak suda eritip sarmaların üzerine gezdireceğim. Çok az sarmam zaten. Üzerine yine zeytinyağı gezdireceğim. Sarmanın, dolmanın parlak olması için bu şekilde zeytinyağı gezdirirsek hem lezzeti daha güzel olur hem de sarmalarımız parlak olur. Labada otundan yaptığım sarma pişti. Yapacak olanlara afiyet olsun.